Selamlar herkese. Gistarat'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Biraz hafif bir üşütme gibi bir durum yaşıyorum ama iyiyim mental olarak. Deste seçmeli bir açılım yapmak istedim. Kartlarınızı önceden hazırladım, vakit kaybı olmasın, hızlı hızlı ilerleyelim diye. İki tane kupa altılısı var. Bir destemiz Rider White, diğeri Manga Tarot destesi. Niyet ettiğiniz aklınızdaki kişilere bakacağız. Hangi desteği seçerseniz ilk önce o desteğiyle ilgili 3 tane kart seçtim. Yani sürecinizle ilgili bilgi alalım istedim. Sonra süreç uyumlanırsa size kartların açılımını da dinleyebilirsiniz diye böyle bir e, kart seçtim, hazırladım. Dediğim gibi size en yakın gelen, en yakın hissettiğiniz iki desteden birini dinleyebilirsiniz. Belki aklınızda birden fazla insan vardır. Onunla ilgili ya da herhangi başka bir konuyla ilgili de diğer desteği dinleyebilirsiniz. Ben ilk önce bu desteğiyle başlayacağım. Sonra bu desteğe geçeceğim. Birazcık zaman tanıyıp size deste seçmenizi istiyorum. Ya deste seçemiyorsanız ikisini de dinleyebilirsiniz elbette. Ama eğer aklınızda net bir kişi varsa onu düşünerek bir deste seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şu desteğin süreciyle ilgili olan kart kısmını bahsetmek istiyorum, size anlatmak istiyorum. Farklı bir tarot destesi kullanmıştım. Evet, top destesiydi bu süreçle ilgili olan kısım. Şöyle koyalım. Tabii bu süreciniz tanıştıktan tanıştıktan sonra da olabilir. Yani ben bir anlatayım. Size uygun şekilde hayatınıza yorarsınız. Tılsım yedilisiyle başlıyoruz. Sanki biraz zamanın, sabrın sınandığı bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz ya da bu kişiyle konuşurken, iletişim halindeyken ikiniz de çok fazla yorulmuş hissetmiş olabilirsiniz kendinizi ve süreç ağır aksak ilerlemiş olabilir bir şekilde. Sanki kişi ya da siz durumla ilgili çok fazla engel koymuş, tartışmış, mücadeleler etmiş olabilirsiniz kendi aranızda. Yani ilişki birazcık hem zaman ve hem de çatışmayla şekillenmiş gibi görünüyor. Yani çok fazla atışmış olabilirsiniz, sorunlarınız vardır. İkinizin de ayrı ayrı bir mücadele havası var açıkçası burada zamanla birlikte gelişen. Ama eninde sonunda nihai olarak uzlaşmışsınız. Çok güzel bir birlikteliğe adım atmışsınız. Çünkü Güneş kartı geliyor son olarak. Sanki bu zamanın yavaş ilerleyişi, çatışmalarınız bir şekilde sonuca ulaşmış. Bazıları için değnek edilisi için şöyle bir şey de söyleyebilirim. Yani çok tabii herkes uymayacak bir yorum ama değnek edilisi bazen bize üçüncü durumlardan, üçüncü kişilerden de bahseder. Böyle engelleriniz varsa ilişkinin ilerleyen dönemlerinde bu engeller ortadan kalkmış ve birlikte güzel enerjilere geçmiş olabilirsiniz. Öyle görünüyor en azından bu kartlara göre. Eğer bu kısım size uyduysa şimdi açılımı durdurup bütün kartlarını açıp öyle devam edeceğim. Tekrar merhabalar. İlk desteği seçenlerin açılımına hemen başlıyorum. Ne hissediyor, ne düşünüyor, bir adımı, bir eylemi olacak mı diye sorduk kartlara. Kartlar diyor ki bu kişi şu anda diyor geçmişte yaptıklarını, sizinle olan ilişkisi boyunca yapması gerekenleri ama yapmadıklarını ya da size çektirdiklerini, söylemek istediklerini ama bir türlü söyleyemediklerini, bütün endişelerini ve tasalarını derinden sorguladığı, hatta belki bir ilişki nasıl olmalı, ilişkiyle ilgili neler bekliyor onu, bütün her şeyi komple sorguladığı bir evreden geçtiğini söylemek pek mümkün. Sizinle olan ilişkisine baktığı zaman çok fazla korku ve keder havası hakim. Eğer çok büyük bir yanlış yaptıysa size ya da hiçbir şey yapmadıysa bununla ilgili de bir korkusu, endişesi var açıkçası. Yani sanki kişi sizinle olan ilişkisi boyunca bir ışık, bir umut görme peşinde. Bir yandan bir inancı var, bir yandan da sorguladığı bu gerçeklikler, dediğim gibi geçmişinde size sıkıntılı şeyler yaşatmıştır, zor süreçlerden geçmişsinizdir. Sanki bunun bir keder havası da var. Evet, sizi de hayal kırıklığına uğratmış, kendisi de hayal kırıklığına uğramış. Ama geldiği noktada bununla ilgili, bu ilişkiyi düzeltmekle ilgili bir duada, bir istekte bulunduğunu çıkan kartlara göre söylemek pek mümkün. Bir yandan size hızlıca gelip
tartışmak, belki fikirlerini keskin bir dille söylemek var. Bir yandan da bu duyguları bastırarak doğru zamanın gelmesine olan inancı söz konusu. Sanki bu ilişkiyle ilgili geçirdiği bu yalnız kalış ya da sessizliği boyunca yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler üzerine o kadar bir sorguya geçmiş ki içsel olarak bir çatışma halinde de mümkün olduğunu söylemek mümkün. Kişi bir yandan oldurma derdinde, bir yandan da olgunca düşünüp kendi içine döndüğünde sanki diyor ki sen ona hakkını vermedin, doğru olan bu değildi. Çok fazla güç mücadelelerine ve ne bileyim çevresel faktörlere kaptırdın kendini. Güzel olan bir şeyden, sana iyi gelen alandan mahrum kaldın ve bunun hayal kırıklığını yaşıyorsun şu an öyle bir noktada. Bir yandan dediğim gibi imparator kartıyla kontrolü eline alıp güçlü, kuvvetli ve daha yine hemen yanında bir aziz kart var. Olgunca davranıp bunu oldurmanın potansiyellerini düşünüyor. Yani ben bunları yapabilirim. Kesinlikle bu ilişki için oldurma potansiyeli bende var ve bunu elimden gelen tüm çabaya rağmen e, tüm çabayı göstererek oldurabilirim ama bir yandan da geçmişindeki yaşadığı o pişmanlıklar onu yine bir korku kafasına, o kederli hale sokuyor. Yani burada bir git gel hali söz konusu. Eğer çok ayrı barış bir ilişki yaşadıysanız bunun eninde sonunda yine buraya doğru evrileceğine dair bir korkusu da olabilir. Ya da sizin böyle bir ilişkiniz olmamıştır. Kişi bu tarz olaylardan sonra ne bileyim mücadeleler, gerçi sizin sürecinizle ilgili de çıkmıştı. Ya kişi belki şey değildir, alışık değildir sevgi diline, her şeyi uzlaşmacı bir şekilde çözmeye, o harala gürle alışmıştır bir şeylerin olmasına. Sanki bu alanda onu biraz böyle düşünmeye sevk ediyor olabilir. Dediğim gibi konuşmadığınız şeyler varsa bunlarla yüzleşip konuşmak maksadı taşıyor bir yandan ama yani içinde bulunduğu bu sorgu hali kesinlikle onu sessizliğe itiyor diyebilirim. Dediğim gibi çok hayal kırıklığına uğrattıysa sizi şu an içinde geldiği noktada, şu an ulaştığı mertebede birazcık daha olgun ve potansiyellerinin daha farkına varan bir insana doğru evriliyor görülebilir. Dediğim gibi hem kederi, korkusu olmasına rağmen çok fazla tutkusal başlatma girişimi var. Bakın burada büyücü var, imparator kartı var, yine bir değnek ası var, kılıç şövalyesi, joker kartı kesinlikle bunları yapmak istiyor. Ama eğer bir şeyleri tecrübe ederek bu noktaya geldiyseniz o geçmiş korkuları ağır basıyor diyebiliriz ama kesinlikle dua ve istek halinde aynı zamanda da sorguluyor kişi şu an geldiği noktada. E, Başka ne diyebiliriz? Tabii Joker kartı birazcık değnek şövalyesi gibi. Hatta belki birazcık daha küçük. Evet hayalleri var, düşünüyor, istiyor ama çok böyle ne derler? Toy enerjilerde. Ama yanında da bir değnek asıyla sanki bu girişim kişinin korku ve pişmanlıklarını aştığı zaman olacak yani daha doğrusu bir harekete, eyleme geçecek görünüyor açıkçası. Çok harekete geçmez diyemiyorum. Sadece biraz eğer böyle bir durum yaşadıysanız bırakın pişmanlıklarını yaşasın, korkularıyla yüzleşsin. Çünkü burada yeni bir yön belirleyecek olan bir insan var ve tam keder ve korku kartının tam ortasına gelmiş. Sanki bu kişi kendi içindeki o sorgulamayı tamamladığı an yine aziz kartı belki bir olgunlukla korkularını ve kederleriyle birlikte öyle bir yola çıkacak ki bilecek yani nasıl bir hedefe, nasıl bir yol izleyerek hedefe ulaşması gerektiğinin çok bilincinde olarak güvenli olan bir alana doğru kaçacak. Yani bu sessizlik sizi korkutmasın çünkü burada niyet ettiğiniz kişi, niyetini aldığınız insan bu sessizlikle büyük bir sorgulama evresine girmiş görünüyor. Bakın yine bu dua kısmına da tekrar bir kez daha değinmek istiyorum. Ee, Öyle bir halde ki dua ediyor sanki ya isteklerinde siz varsınız. Eğer size kötü şeyler yaşattıysa kendi hayatıyla ilgili de belki bir hayal kırıklığına uğramış, başka bir alanı tercih etmiştir ya da başka bir durumun ona iyi geleceğini düşünüp ilişkiden uzaklaşmıştır. Ama sanki o gittiği alanla da ilgili bir hayal kırıklığı yaşayıp şu an sizi arzuluyor, sizinle ilgili istekleri var diyebilmek pek mümkün. Ufacık bir ışık, bir umut. Yani umudu yok diyemem buradaki insanın. Sadece o umut olayını birazcık daha tutulmuş durumda. Şurada 4 tane de kart istedim size bu kişiyle ilgili bir tavsiye versin. Kartlar size ne söyleyecek? Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Hislerin seni bir koru- Hislerin seni bir konuda uyarıyor. Şimdilik bekle. Kılıç beşlisi, kılıç sekizlisi,
ve değnek altılısı. Bakın yani dediğim gibi burada bir keder, korku havası var, pişmanlıklar var. Eğer size e, zor şeyler yaşattıysa, zor durumda bıraktıysa ve yani siz de bir adım atmışsınızdır, harekete geçmişsinizdir. Ona rağmen hiçbir şey yapmamıştır. Ya da şu anki belki basiretsiz enerjilerinden de bahsediyor olabilir. Hani geçmiş, şimdi ve gelecek diye düşünecek olursak sanki kişi şu an bu hareketsiz olduğu halden ilerleyen dönemde kurtulacak ve sizi tekrar kazanabilmek için, elde edebilmek için ya da ne bileyim bak ben de bu ilişki için artık çabalıyorum çünkü senin yaşadığım şeyler bana hani senin ne kadar değerli olduğunu, senin nasıl bir kıyı olduğunu, güvenli bir alan olduğunu öğretmiş, öğretti ve ben de senin için artık mücadele ediyorum diyeceği bir noktaya gelebilir. Çünkü değnek altılısı bir zaferdir. Zaferiyle övünmektir. Bence çok güzel geldi. Yani şu anki yaşadığınız süreçler ne kadar zor ve sizi kötü hissettirse de kişi bu ne derler kılıç sekizlisi enerjisinden çıkıp harekete geçecek ve sizi kazanmak için uğrayacak diyebiliriz. Çünkü bu kişinin istek ve arzularında, dualarında siz varsınız. Bırakın sorgulasın o kararları ya da yaptığı yanlışları sorgulasın ve yani ona zaman tanıyın. Çünkü burada kişi yaptıklarıyla yüzleşecek ve sizin için harekete geçecek görünüyor. Evet bu deste bu böyleydi. Şimdi bu açılımı durdurup diğer destenin süreç kartlarıyla devam edeceğim. Uyumlanmadıysanız bu desteye bir sonraki desteğiyle dinleyebilirsiniz. Böyle bir yöntem de belirleyebilirsiniz kendinize. Hemen diğer desteğiyle devam ediyorum. Merhaba tekrar. İkinci Manga Toro destesinden kupa altılısını seçenlerin destesini yorumluyorum. İlk önce yine süreç kartlarınızı seçmiştim daha öncesinde. Hemen buraya yerleştirip okumaya başlıyorum. Bu kişiyle olan ilişkiniz en başta çok hızlı bir şekilde gelişmiş, arzuların, tutkuların olduğu, belki küçük küçük flörtleşmelerle, belki daha sık mesajlaşmalarla, yani sanki tutku ve arzuyla o kadar böyle hızlıca bir atılımda bulunmuşsunuz ki çok iyi hissettirmiştir eminim bu durum size. Yani siz de iyi hissetmişsinizdir, kişi de öyledir. Böyle küçük küçük tatlı tatlı çok hızlı bir şekilde ilerlemişsinizdir ama Değnek Prensi biraz daha olgun olmayan bir karakter diyeyim ya da bir arketiptir. Sanki bu ilerleyen süreçte birazcık daha durulmuş, kısalmış olabilir. Çünkü beraberinde hemen bir asılan adam kartı geliyor. Sanki her şey böyle çok hızlı, tutkuyla başlamış, çok hızlı bir şekilde ilerlemişsiniz ama sanki geldiğiniz noktada e, durumlar, süreçler, mesajlaşmalar durmuştur. Belirsiz bir hale evrilmişsinizdir ve bazen bazılarınızın da böyle ilişki adına bazı fedakarlıklar yapması gerektiği bir evreye evrilmiş olabilirsiniz. Sanki çok hızlı bir şekilde başlamış ilişkiniz. Çok güzel görüşmeler yaşamışsınız. Böyle haberleşmelerin, mesajlaşmaların, her şeyin çok hızlı olduğu bir evreden bir anda her şey tepetaklak olmuş ve birazcık daha e, durulmuşsunuz açıkçası. Yani bazılarımızın da tabii burada bir fedakarlık gerektirecek durumları olabilir. Yani gönüllü bir vazgeçiştir aynı zamanda kupa diyorum pardon asılan adam kartı. Sanki çok hızlı giden, çok neşeli, eğlenceli giden süreciniz asılan adam noktasına geldiği zaman bir ters dönmüş ve süreç ağır aksak ve belirsiz olmakla birlikte yavaşlamış hatta durma noktasına gelmiş olabilir. Çünkü ilişkinin daha sonraki seyrine baktığımız olarak bir ermiş kartını görüyoruz. Ermiş kartı neydi? Bize yalnızlığı, içimize dönmeyi anlatır. Sanki bu asılan adamdan direkt ermiş kartına geçince ikiniz de bu ilişki olmuyor ya da karşı taraf bir sessizleşmiş ve olan bu hızlı trafik, hızlı mesajlaşmalar, görüşmeler askıya almış ve yalnızlaşarak ayrılmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Evet bu kısım da size uyduysa hemen açılımın detayıyla devam etmek istiyorum. Merhaba tekrar. Mango Tarot destesini seçenlerin yorumuyla hemen başlıyorum. Aklınızdaki kişi ya da niyet ettiğiniz kişi ne düşünüyor, ne hissediyor, bir adımda olur mu diye kartlarınızı seçmiştim. Hemen okumanıza geçiyorum. Bu insanla aile olmuş olabilirsiniz, aynı evde bulunmuş olabilirsiniz. Siz ya da o böyle birbirinizi ailenin ötesinde gördüğünü ifade edecek cümleler kurmuş olabilirsiniz. Bakın şey dikkatimi çok fazla çekti burada. İlk sürecinizle ilgili bir ermiş kartı vardı. Yine burada bir arayış kartı var. Tapınak kartı var. İnanılmaz bir enerji var burada açıkçası süreçten sonra. Bu insan ilk destedeki olduğu gibi değil. Ama yine de burada da bir adalet kartı ve kılıç dokuzlusunu yan yana görünce bu insan da size
birtakım haksızlıklar yapmış olabilir. Belki ilk destedeki gibi çok fazla bir vurgu yok ama yani sanki bir arayış uğruna sizden vazgeçmiş olabilir. Belki bazıları için bir mana arayışıdır. Belki bazıları için daha farklı bir şeydir. Bu tam emin değilim ama geldiğim noktada sizinle ilgili bir umudu var. İçinde umut taşıyor diyebilirim. Çünkü sanki sizin yokluğunuzda bu kişi kılıç dokuzusu ve shadow work o gölge tarafıyla yüzleşmiş, ağır süreçlerden geçmiş olabilir. Çünkü yanında bir adalet kartı var. Sanki size hakkınız olanı verememiş ve bu durumla ilgili büyük bir kendi içinde yüzleşmiş diyebilirim. Bakın çünkü süreçle ilgili bir ermiş kartı vardı. Yine burada dinlenme ve duaya yönelme, manevi inancın yükselişi, ruhsal anlam ve ruhsal uyanış ve anlam arayışı. Sanki ayrı geçirdiğiniz süre boyunca bu insan sizinle olan ilişkisiyle ilgili umudunu yitirmediği gibi farklı farklı bilinçleri de uyanmış olabilir. Evet şu an geldiğim noktada bir taraftan harekete geçip sizi kazanma derdinde bir yandan da bu eğer yine üzdüyse sizi yani kendisi de üzülüyor olabilir. Böyle bir ikilemi var. Gidip acaba hazır mıyım? Evet umudum var, isteğim var, arzum var ama geldiğim noktada e, bir çelişki de var. Ama yani kartların devamına bakacak olursam tılsım kahyası yani Tılsım Prensi sanki sizinle ilgili somut ve adil bir şekilde bir harekete geçmek istiyor diyebilirim. Çünkü kupa onlusu, tılsım onlusu, yan yana aşıklar kartı, kılıç ası, değnek ası kesinlikle bu insan sizinle bir iletişim başlatmak istiyor. Çok mümkün bunu söylemek. Çünkü burada bir teklif kartı da var. Beraberinde bu insanla sonbahar gibi tanışmış olabilirsiniz. Belki ilişki süreciniz sonbaharda daha da kötüleşmiştir. Böyle bir şey de mümkün. Sanki bir sonbahar havası var ama yani tabii tarot kartları daha başka zamanlardan da bahsediyor. Yaz var. Yani birçok şey var. Ama sanki şu an bu insanla tabii bazılarımız hala iletişim halinde de olabilir bu insanla. Sadece kişi belki buradaki adalet sizinle alakalı değildir. Geçmişiyle ilgili bir sıkıntısı vardır. Yani bununla ilgili o üzüntü duyduğu şeyler size hakkınızı verip verememe endişesi de olabilir. Ama buradaki insana göre bu insan kesinlikle sizinle olan ilişkisini kurtarmak için ya da daha iyi bir yere taşımak için adım atar ve bu ilişki için mümkün mertebe çaba gösterir diye demem çok mümkün. Hani adım atar mı teklifte olur mu dedik. Kılıç ası, değnek ası ve teklif kartı var. Bu insanla çok kısa bir vadede görüşür ve ne derler aranızdaki ilişkiyi e, çok güzel bir noktaya taşıyabilirsiniz. Çünkü bu insan sizinle olan ilişkisinde ya da siz hiçbir ilişkiniz yoktur. Sadece hani bu insanla biz olabilir miyiz diye dinliyorsunuzdur. Kesinlikle umudu var. Size karşı bir isteği, arzusu var diyebilmem çok mümkün. Yine burada da dediğim gibi bu insana da biraz zaman tanımanız sizin için daha faydalı ve hayırlı olacaktır. Çünkü bırakın kendi kendine netleşsin. Buradaki zor süreçler sizinle ilgili değilse özellikle bırakın kendi hayatıyla ilgili alması gerekenleri, öğrenmesi gerekenleri kendi içine dönerek o ruhsal uyanışını, anlam arayışını kendi içinde tadarak ve çözümleyerek bir çözüme ulaşır ve size o şekilde gelir. Çünkü buraya yansıyan insan kesinlikle size gelir diyorum. Bırakın dediğim gibi nasıl bir zorluktan geçiyorsa yani yardım edebileceğiniz bir noktaysa elbette yardımcı olmaya bakın ama sanki o ermiş kartı efendime söyleyeyim burada tapınak kartı sanki bu insanın size gelebilmesi için o manayı, o anlamı kendi içinde deneyimlemesi gerekiyor. Yani gölge kimlikleriyle, zorluklarıyla yüzleşmesi gerekiyor diyebilmem çok mümkün. Yani diğer deste de olumluydu ama bu deste çok daha olumlu. Yine bir aşıklar kartı var. Yani tam da üzerinde bir kılıç ikilisi kartı var. Bir kararsızlıktan bahsederken sanki bu insan düşündüğü ve yaşadıklarını bir ölçüp tarttığı zaman sanki meylini sizden yana kullanacak. Hani diyecek ki o benim için doğru insan ya da doğru insan olabilir. Ona bir şans daha tanımalıyım. Belki hiç başlamamışsınızdır, sıfırdan başlayacaksınızdır. Sanki yönünü size çevirecek ve alacağı karar sizi tanımaya yönelik olacak. Çünkü size tutkuyla ne bileyim belki de cinsel olarak çekici buluyor, tipinizi çok beğeniyor. Yani burada duygular da var elbette ama böyle bir cinsel bir çekimin de fazla olduğunu size söylemek pek mümkün. Dediğim gibi yani bu çözüme kavuşturacak olan olayı kişinin kendi içindeki o huzura, dengeye ulaşabilecek olması. Yani nasıl bir haliniz var, nasıl bir birlikteliğiniz var bilmiyorum ama bu insan umudunu yitirmemiş. Belki sizinle ilgili olan umudu bu. Belki de bir ilişkiye dair sanki bunu sizde görmüş ve sizin için çabalayacak görünüyor. Dediğim gibi kesinlikle süreci zamana bırakmanızda sizin için fayda var. Öyle görünüyor.
Ya yine sizin için de 4 kart seçmiştim. Bakın çok güzel geliyor ya. Yine bir aşıklar kartı, denge kartı. Bakın bu insanın alacağı karar ne olursa olsun öncelikle kendisinin bir şifalanması gerekiyor. Yani buradaki tavsiye kartlarını sizin niyet ettiğiniz aklınızdaki kişi için belirledim. Sanki bu insan nasıl bir karar alırsa alsın, yani bu karar onun dengeye gelmesi, şifaya ulaşabilmesi için, yani siz birlikte bir yola çıkmışsınızdır. Belki de bu insanın sizinle birlikte öğreneceği, şifalandıracağı yönleri vardır. Yani dediğim gibi çok zordur belki sizin için bir şeyler söylemeden beklemek, ama sanki bu insanın size hak ettiğinizi, istediklerinizi verebilmesi için önce bir karar vermesi ve kendi içinde şifalanması gerekiyor. Sanki ondan sonra adil ve düzgün bir şekilde size yaklaşacak ve ilişki için olması gereken adımları atacak görünüyor. Çünkü çok güzel geldi, yine sizin kartlarınız da öyle. Dediğim gibi burada şifayı bekleyen, şifa arayışında olan bir insan var. Evet, sizden bir kıvılcım, bir ışık, güzel bir şey görmüş, ama yani içinde bulunduğu durum onun belki doğru düzgün hareket etmesine engel oluyordur. Tabii bazılarımızın böyle adalet kartı, kupa onlusu, tılsım onlusu kartlarını da aynı yerde görmek, kılıç dokuzlusu. Belki bu insan ağır bir evlilik geçirdi. Geçmişten böyle gelen bir durumu da olabilir. Yani ailesi olarak gördüğü bir durum sonlanmış ve bunun üzüntüsünü daha doğrusu çektiği için size doğru düzgün adımları atamıyor olabilir. Yani her neyse, yani o insanın durumu neyse, belki çok ciddi bir birlikteliği bitmiştir. Dediğim gibi bu iyileşme, şifalanma süreci bittiği zaman size hakkınız olanı verecek. Lütfen siz de ölçüyü, o ayarı kaçırmamaya gayret gösterin. Çünkü bu insan zorluklar yaşamış, zorlu süreçler atlatmış. Size de hakkınız olanı vermek istiyor, ama şu an içinde bulunduğu durum onu biraz sıkıştırıyor diyebilirim. Yine sizin de yüksek benliğinizden bir kart daha seçmiştim, 4 olsun diye. Tam olarak olman gereken yerdesin diyor kart size. Yani biliyorsunuzdur belki içsel olarak ya da konumunuz olarak o anda eğer sizi tatmin ediyorsa olduğunuz yer, olduğunuz hal, orada kalmaya devam edin. Eğer yok, ben çok memnun değilim, e, o zaman da bir oturun, düşünün, içinize sorun, kendinize sorun. Bir bakın bakalım, nerede görüyorsunuz kendinizi, nerede olmalısınız, size neresi daha iyi gelecektir. Ona göre bir yön tayin edersiniz kendiniz için. Bu deste için de sanırım bunları söylemek pek mümkün. Dediğim gibi iki deste de çok olumluydu, ama burası birazcık daha böyle daha olumlu geldi bana. Yani dediğim gibi diğer deste de çok olumlu, ama burası bir tık daha böyle öyle. Umarım açılım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olabilmişimdir diyorum ve başka bir açılımda görüşmek üzere deyip kendinize iyi bakmanızı istiyorum efendim. Allah'a emanet olun.